Herkese merhabalar. 2024'ün son PodX bölümünde sizlerle beraberiz. Bugün değişik bir konu seçtik sizler için. Şu anda gündemde zaten yeni yıl öncesi herkesin bir 2024 nasıl geçtiği kontentleriyle her gün karşılaşıyoruz. Biz de bundan ilham aldık ve birazcık 2024 nasıl geçti UX camiası için tasarımcı olarak nelerden etkilendik? Neler değişiyor? Aslında UX tasarımı AI'ın etkisiyle çok hızlı bir şekilde değişiyor ve bu değişim hem yeni fırsatlar hem yeni zorluklar sunabiliyor. Bugün birazcık bunlardan bahsedelim istiyoruz. Bu arada 2024'ün son bölüm dedim ama PodX yenilikleriyle 2025'te devam ediyor olacak. Planladığımız yepyeni konseptler ve davet edeceğimiz çok değerli konuklar olacak. O yüzden bizi dinleme 2025'te de devam etmenizi öneriyoruz. Evet, bugünkü konumuz 2024 UX için ve tasarımcılar için nasıl geçti ve 2025'te bizi neler bekliyor? Nelere odaklanmamız gerekiyor? Bunları konuşacağız. Hoş geldiniz kızlar. O zaman konumuzu açıyorum. İlk olarak AI'ın durmaksızın yükselişi. Bir AI furyasıdır, tüm yıl kasıp kavurdu ve AI'ın aslında UX tasarım süreçlerine de etkisi büyük oldu. Hatta bazılarımız işimizden olmaktan dolayı endişe duydu. O zaman ilk olarak bir neler oldu geçtiğimiz yıl boyunca AI odaklı olarak onu konuşalım. Sonra da tasarımcıların etkisine geçeriz diye düşünüyorum. 2024'te neler oldu kızlar? Evet Dimicim, senin de dediğin gibi gerçekten de bir AI'ın durmaksızın yükselişi diye tabir edebiliriz bence de 2024'ü. Yani senenin ta başından, hatta ondan önceki yıldan itibaren zaten bir OpenAI ve OpenAI'nin getirdiği özellikler, yani ChatGPT aldı başını gitti yani. Bütün meslek gruplarının, sadece tasarımcıların değil herkesin çok kullandığı ChatGPT furyası zaten başladı. İlk başta zaten görseller ve text inputlar bize üretiyordu. Daha sonra yeni çıkan özellikleriyle, mesela bu ay çıktı sanırım, video prompt yazarak videoda üretme seviyesine geldi zaten ChatGPT. Bunları zaten hepimiz günlük yaşantımızda çok kullanmaya başladık. AI'ın nasıl bir aslında deneyim olduğunu biraz da ChatGPT sayesinde herkes anlamış oldu. Çünkü basit bir deneyime indirgemiş oldu. Yani prompt yazmak nasıl, onun bizle olan etkileşimi nasıl, verdiği cevaplar nasıl, hepimizde bir kafasında AI nedir, nasıldır, nasıl yararlanıyoruz, az da olsa geçen yılların başlarında şekillenmeye başladı. Şimdi bu senenin gelişiminde tabii ki OpenAI ile beraber diğer büyük şirketler de AI'ya olan yönelimini, yatırımlarını görmeye ve ürünlerini görmeye başladık. Bunu takip eden furyalardan işte Google Gemini'yi çıkarttı mesela, Microsoft'un kendi Copilot AI chatbotları çıktı. Sonra Apple her release'inde zaten bu AI ile ilgili improvement'larını duyurmaya başladı. Kullandığımız Figma, zaten hani onların da hem Figma tool'u kendi içerisinde bir sürü özellik geliştirdi bizim tasarımımızı daha otonom yapabilmemiz adına, hem de kendi işlerinde geliştirdikleri AI tool'larıyla aslında tasarım akışını kolaylaştırmaya çalıştı. Hepimizin bildiği üzere geçenki release'de mesela config'de şeyi açıkladılar, işte AI assistant gibi olacak ve yazdığımız promptlarla basic seviyede draftlar üretmeye ve bunları, fikirlerimizi daha hızlı bir şekilde tasarıma dökmeye yardımcı olmaya çalışacak şeyler üretmeye başladılar. Miro desen mesela, hakeza onlar da şimdi Miro Assistant diye bir şey çıktı. Çoğumuz belki denemiştir. Bir sürü update'lerini de görmüşsünüzdür çoğu yerde. Onlar da mesela şu an AI kullanarak talk track yapabiliyoruz, görsel üretebiliyoruz, flow yaratabiliyoruz ya da mesela kullandığımız yazdığımız bütün kartların summary'sini, özetini çıkartabiliyor. Bize mesela öneri sunabiliyor. Yani sırf Miro'da bile aslında bu ChatGPT efektini görmeye başladık. Başka bir örnek olarak söylediğim gibi ChatGPT artık video üretiyoruz, text üretiyor vesaire, ama bunu sırf özelleşmiş farklı tool'lar da görmeye başladık. Mesela Midjourney'i gördük bu sene. Çok gerçeğe yakın realistik resimler, görseller üretmeye başladı. Aynı zamanda Runway'i gördük, video üretmeye başladı ya da Rive'da mesela animasyon geliştirmeye başladık AI tool'ları kullanarak. Hatta kendi başına tasarım yapan tool'lar bile çıktı. Mesela prompt girerek, işte kullanıcı ihtiyacını, bir sektörü girerek, mesela istediğiniz alanda mobil olabilir, web arayüzü olabilir, tasarım yapan tool'lar bile çıktı. Yani çıktı da çıktı diyebilirim.
Aynı zamanda mesela şey de çıktı. Duolingo mesela ben çok kullanıyordum işte Dutch öğrenirken vesaire. Orada Lili çıktı. O da güzel oldu. Ben bunu ChatGPT ile yapıyordum ama şimdi mesela Duolingo'da Lili ile yapmaya başladım. Orada bir karakter var ve sizin istediğiniz konuları konuşuyor. Düzeltmeniz gereken yerleri öneriyor vesaire. Bunların hepsi çok güzel update'lerdi. Ama bence bu teknolojiye yön veren ve gerçekten böyle büyük etki yaratan iki gelişme oldu. Tabii ki bu bencesi. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Yani Tesla'nın bir robot etkinliği oldu mesela. Bu her şeyi aslında hani AI'dan da bağımsız bir şekilde her şeyin ne kadar otonomlaştığını ve gündelik hayata aslında bunların nasıl ineceğini ve kullanıcı davranışlarının nasıl ilerleyen yıllarda gelişebileceğini gördük hep beraber. Çünkü orada bir Cybercap'leri işte RoboOne, Optimus, Household robotları falan gösterdiler. Ve orada tasarımlarını incelediğinizde mesela Cybercap'lerin içerisinde bir driver kullanıcı arayüzü var ama şu anki kullanıcı arayüzünden çok çok bağımsız bir arayüz. Mesela hiçbir şekilde hızlı görmüyorsun. Ya da işte ne bileyim aksiyon alabileceğin herhangi bir düğme yok. Arayüzde hiçbir şey yok. Arayüzde bir ekran var. Adamlar mesela şey koymuş, film koymuş, müzik koymuş ve otonom olduğu için sen içerisine oturacaksın. Orada işte internette belki search yapacaksın, film izleyeceksin ve o seni istediğin noktaya götürecek. Yani hani bu filmlerde gördüğümüz şeylerin realiteye dönmesi aslında bir noktada beni aşırı etkiledi. Çünkü hani arayüzde mesela şu ana kadar alışkın olduğumuz yani bir sürüş deneyimi düşündüğümüzde mesela atıyorum bir Volvo'ya bakıyorsun işte Hyundai'ye bakıyorsun vesaire. Herkes ne kadar yatırım yapıyor, ne kadar işte araştırmalar, researchler deniyor. Çünkü bir sürü kullanıcı dashboard'u tasarlıyorsun. Ama Tesla o kadar inovatif bir şekilde bunların hepsini sildi ve basit bir izleme ekranı koydu yani. Bu beni aşırı etkilemişti. Diğer çok çok bir önemli şey de bence ki bunların hepsinden bana daha önemli geliyor. Google'ın kuantum bilgisayarı çıktı son aylarda. Yani bu da çok basit bir tabirle şey yapacaksak geleneksel bilgisayarların çalıştığı sistemin dışında çalışan bir sistem ve daha belirli bir problemleri çok çok daha hızlı bir şekilde sahip olduğu sistemle aslında çalışıyor ve Google'ın da Quantum AI diye bir projesi çıktı. Ve bu proje sayesinde şöyle bir örnek verirsem belki daha iyi anlarız. Kullandıkları işlemci sayesinde klasik mesela süper bir bilgisayarın 10 bin yılda yapabileceği bir işlemi 200 saniyede çözebiliyor. Yani bu inanılmaz bir şey. Yani burada bu hız ve güç yani yapay zekanın ve makine öğreniminin geldiği nokta bizi AI'da artık nerelere götürecek? Çip endüstrisini nereye getirecek? Tasarımı indirdiğimizde nerelere düşünecek? Zaten bugün konuşacağız. Çok inanılmaz böyle tüyler ürpertici diyeyim gelişmeler oldu. İnanılmaz güzel ve detaylı örnekler verdim bence Nurgül. Sen bu Tesla'dan bahsedince ben aklıma direkt şu canlandı. Aslında bu yeniliklerle yapay zeka sayesinde onun yeni fırsatları sayesinde kullanıcının o oturmuş olan davranış modeli tamamen yok oluyor. Yani o alışılagelmiş mental model, bir araba kullanma deneyimi tamamen kırılıyor. Bu yepyeni şeyler ya şu anda bu hem heyecan verici hem de ufak bir ürpertici tarafı var bana göre benim yorumum. Birazcık korkutucu yani gittiği otonomlaşma seviyemiz korkutucu ve böyle acaba çok mu monotonlaşacağız gibi bir ürperti var. Tabii bu benim deneyimim bir yandan da çok heyecanlı deneyimlemeden bilemeyiz. Neyse benim şu andaki yorumum şu olacaktı aslında. Bu hali hazırdaki alışılagelmiş yargılar ve mental modeller kırılacağı için rekabet nasıl devam edecek? Aslında bu tarafta bir soru işareti oluştu bende. Sanki bu yeni yani bu büyük firmalar da sanki bu rekabetçi pazarda bir adım öne geçebilmek için farklı bir şekilde kullanıcıyla bağ kurmaya çalışacaklar. Farklı bir şekilde bu kullanıcılar tarafından seçilmeye çabalayacaklar diye düşünüyorum. Bu da bizi aslında başka bir trende yönlendiriyor. Duygusal tasarım. Aslında tasarımcılar olarak büyük firmalar kullanıcılarıyla bağlantıyı biraz daha duygusal yoldan sağlamaya çalışacaklar. Onların biraz daha duygusal bağ kurabilecekleri deneyimler tasarlamaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Yani mesela dediğin arayüzde gerçekten onlar araba kullanmayacak ama bu sırada
nasıl kendilerini tatmin edebilecekler bu deneyim sırasında? Film izleyerek ya da oyun oynayarak ya da bambaşka şeyler yaparak, kendilerine yatırım yaparak. Hani bu gibi aslında tasarımcılar olarak ve firmalar olarak muhtemelen bu gibi stratejilere yönelmemiz gerekecek. O yüzden de alışılagelmiş deneyimlerin arayışının yerini, mental modeli koruma içgüdümüzün yerini biraz daha duygusal tasarımı nasıl sağlarız, duygusal bağı nasıl koruruz önceliklendirmesi yapmamız gerekecek gibi geldi bana. Aslında bu demin bizi kişiselleştirme konusunda düşünmeye itiyor. Yani artık şu an çevremizde gördüğümüz bütün ürünler ultra kişiselleşmiş, hiper kişiselleşmiş durumda. Yani aslında bunu ilk defa görmüyoruz. Bunlar uzun yıllardır var ve hani hepimiz bu ürünleri bir şekilde kullanmaya başladık. Yani mesela Netflix çok bilinen bir örnektir. Hani sana önerdiği filmler senden öğrendiği bilgilerle oluyor. Ya da hani Spotify'da gördüğümüz bu haftalık keşfet, yıllık dinlediklerim vesaire bunların hepsini zaten yaşıyorduk. Ya da e-ticaret siteleri zaten bunlara örnek. Senin daha önce yapmış olduğun alışveriş deneyimlerinden öğrenip sana artık onunla ilgili belli şeyler sunmaya başlıyordu. Hatta ben bununla ilgili şöyle bir örnek de verebilirim. Bu böyle ama hani şu an olan bir şey değil. En azından benim 5 sene önce falan duyduğum bir örnek. Mesela sen bir mağazaya girdiğinde o mağazada atıyorum şeye doğru gidiyorsun, spor ayakkabılarına doğru ve sen o mağazanın bir müşterisiysen seni o anda içeride olduğunu bir şekilde fark ettiğinde sana anlık indirimler hani çünkü sen spor ayakkabılarına gittin ve orada işte bazı tokenlarla işte Bluetooth'la vesaire seninle orada olduğunu anlayıp oradan indirimlere kadar giden hiper kişiselleştirmeler zaten içindeydik. Yani bunların içindeydik, bunları yaşıyorduk ama artık şu an geldiğimiz noktada hepimizin birer asistanı oldu. Konuşabildiğin, onun öğrendiği, onun senin günlük rutinine göre direkt sana spesifik şeyler ürettiği bir noktaya geldik. Hatta hani bu çok klasik bir örnek ama Her filmi vardır ya hepimizin konuştuğu işte sanal birine aşık olduğu bir film. Bunların artık gerçekleşebileceği bir noktaya geldik. Bu da artık hani hiper kişiselleşmenin tap noktalarından biri. En azından şu an bizim ulaşabildiğimiz tap noktalarından biri. Artık hepimizin işte Google Gemini olsun, Microsoft olsun, OpenAI olsun ve muhtemelen çıkacak başka alternatifler de olabilir. Hepimizin birer kişisel asistanı oldu. Aslında bu başka bir soruyu akıllarımıza getiriyor. Biz o aslında devamlı promptlarla kendi verilerimizi bu asistanlara kendi ellerimizde sunuyoruz. Bu da birazcık aslında bu veri gizliliği, şeffaflık, hani manipülatif tasarım gibi etik sorunları gündeme getirebiliyor. Birazcık da bunun etrafında konuşalım istiyorum. Hani tasarımcılar kullanıcının güvenini kullanmak için nasıl kullanmalı? Gerçekten kullanıcıların kafasında hangi tip soru işaretleri olabilir? Bu etikliği nasıl yöneteceğiz biz bu AI ile haşır neşir olurken diye sormak istiyorum. Bence çok önemli bir konuya değindin Dilmin. AI, evet, biz bir sürü prompt sağlıyoruz. Hatta yıllardır aslında biz bu sistemin gelişmesi. Hani eğer şu an bu konumda bu kadar iyi ise bizim verilerimizi kaç yıllar öncesinden beri toplayıp biz onlara da bir şekilde yardım ettiğimiz için mesela Snapchat'lerle işte fotoğraflarımızı atarak, video çekerek, research yaparak vesaire araştırma yaparak bu datanın gelişmesini ve bu şekilde gerçeğe yakın veriler aslında oluşmasını sağladık. Bizim inputlarımız da bu noktaya geldiler ama dediğin gibi etik konusu çok önemli. Birçok şirkette aslında OpenAI'den Google'a işte Microsoft'tan hepsi de bu konu üzerine çalışma yapmaya ve sözleşmeler aslında imzalamaya çalışıyorlar. Ya çünkü örnek verecek olursak yani şu an AI destekli deepfake'ler falan olabiliyor. Mesela bu teknolojide siz video üretebiliyorsunuz, ses üretebiliyorsunuz ama bunu bir manipülasyon yapan, sahte içerik üreten bir grubun eline düşerse sizi çok rahatlıkla kandırabilirler ve çok rahatlıkla sahte içerikler üreterek mesela herhangi bir seçimi ya da işte ne bileyim bir ünlünün hayatını, herhangi bir filmin mesela promote edilmesini bile yani hani her şekilde bir manipülasyona ya da bir sahteciliğe, bir kimlik hırsızlığına aslında sebep olabilecek şeyler var. Ya bu yüzden de mesela yeni çıkan şeylerde OpenAI'de şey duymuştum. Sora çıktı biliyorsunuz hani video üretiyor şu an. Orada mesela hiçbir şekilde bir ünlüyü ya da işte bir politikacıyı ya da herhangi bir şeyi yani gerçek hayatta yaşayan insanların
içerisinde olduğu bir video üretmeniz yasak mesela. Yani bu şekilde aslında insanların AI'ın bu gelişimini olumsuz yönde kullanmasını engelleyecek şekilde önlemler almaya başladı şirketler. Bunu arka planda mesela kısıtlamalar getirerek de yapabiliyorlar ya da bunu sözleşmelerinde de zaten belirliyorlar. Başka bir örnek verecek olursak mesela AI sistemleri önyargılı algoritmalar da önerebiliyor. Mesela işe alım için kullanılan bir AI sistemi düşünün mesela. Geçmiş verilerinde kadınların daha az tercih edilmesi nedeniyle kadın adayları otomatik olarak mesela eleyebilir. Eğer biz buraya bir filtre getiremezsek, bu tarz etik problemleri biz öngörüp kullandığımız platformların gelişiminde bunu düşünmezsek bu tarz bizi yanlış yönlendirmeler, manipülasyonlara da sebep olabilir. Diğer bir şey de aslında mahremiyet mesela. İşte biz artık çok fazla gözetim altındayız gibi hissediyorum da ben kendimi aslında yaşarken. Kullandığımız mesela sosyal platformlar olsun, yazdığımız içerikler olsun DİMİ'nin de açıkladığı gibi. Ya burada şimdi akıllı şehir projeleri oluyor mesela. Bunlarda yüz tanıma teknolojileri falan geliyor ve burada bireylerin rızası alınıyor mu yani? Biz mesela bir tane şirket var şu an adını hatırlayamıyorum. Ama orada mesela ajanları açmışlar mesela web sitelerini ve şu aşırı trendde çok fazla yatırım alan bir şirket. Sizin mesela atıyorum şey promptunu giriyorsunuz. Ben işte gözlük takan, şu eyalette dolaşan, şu vakitlerde birini arıyorum ve sistemdeki kameralar, şunlar bunlar size çok büyük bir hemen bir liste insanların kimliklerini verebiliyor. Çok çok böyle hani güzel anlamda kullanılacak tabii ki etkisi de olabiliyor. Mesela bir suçluyu ararken, birini ararken vesaire bir davayı çözerken ama bir yandan da bizim mahremiyetimiz aslında. Bu bütün veriler toplanıyor. Biz sürekli gözlemleniyoruz durumuna da aslında düşüyoruz. Bunlar aslında biraz etik problemler. Onun haricinde benim de bir tane daha bir örnek vermek istiyorum bu etik konusuna. Çünkü geliştirilen bir ürüne denk geldim geçen ay. Böyle Deadbot diye bir tane ürün çıkartmışlar. Bu Deadbot'un amacı da şu. Mesela siz yaşlanıyorsunuz, vefat ediyorsunuz. Vefat ettikten sonra tabii ki haliyle iletişiminiz kesiliyor. Bunlar da bunu kullanarak diyorlar ki sizde bir senin kullandığın dil pattern'ına ya da işte mesela kişisel tercihlerin, yazdığın her şey, okuduğun her şey yani seni gözlemleyen bir uygulama var ve senin bu uygulamalarınla beraber gelecekte sen öldükten sonra sen buna para veriyorsun, aylık abone oluyorsun. Sen öldükten sonra senin vücudun, görselin, videon, ses tonun, senin mesela bir konuya olan tavrın, her şeyini öğreniyorsan ölene kadar sen öldükten sonra da o platformdan yaşamaya devam ediyor. Ya mesela atıyorum çocuğun evlenecek ya da bir derdi problemi oldu. O platformu açıyor. Annesi vefat etmiş mesela ama annesini aynı haliyle görebiliyor. Ses tonunu duyabiliyor. Annesinin verdiği reaksiyonun aynısını veriyor. Ya bu beni mesela çok tüylerimi ürpertmişti okuduğumda ki bu çok büyük bir etik bir problem yani. Hani bunun kişide de yaratacağı psikolojik sorunları o ürüne olan bağlılık duygusu yani hani bunların hepsini bir yana bırakalım. Hani bunun olabilitesi bile insanın böyle tüylerini ürpertiyor. Hani insanların vefat ettikten sonra aile yakınıyla ya da sevdiği dostuyla mesela vedalaşmasını hani bir yas yaşama sürecini mesela atlatıyor ki bunu Cambridge sanırım bu ürünlerin çok etik olarak gerçekten araştırılması gerektiğini ve her age case'inin düşünülmesi gerektiğini ve insanların bunu kabul etmediğine yönelik bir psikolojik araştırma yapmaları gerektiğini falan söylemiş ve bu konu kapsamlı araştırmalar falan var. Ya bu konu gerçekten AI var olduğu sürece bizim bu etik ikilemler konusu da gerçekten var olacak. Şirketler de bunun üzerine daha çok önem vermeleri gerekiyor. Çünkü bu demin kuantum bilgisayarlardan bahsettik. Mesela kırılamayacak şifre yok diyoruz. Hani bu ne demek yani yanlış insanların eline geçtiğinde hepimizin hayatı, hepimizin varlıkları, yaşamımız, bütün mahremiyetimiz yani risk altında olmuş oluyor. O yüzden bir yandan da AI'ın bence dark tarafı yani karanlık tarafı bu tarafında umarım iyi iyi şekilde düşünürler ve iyi şekilde koruma altına alırlar. Kesinlikle katılıyorum. Bu tarafı gerçekten biraz ürkütücü. Sen bu tool'u bilmiyordum bu arada. Gerçekten ürpertici bir app fikriymiş. Ben şu anda var olan şeyleri biliyordum. Gerçekten dijital replikalar yaratan bazı tool'lar, app'ler biliyordum. Hatta ünlüleri, film karakterlerini vesaire böyle üretip şey yapabilirler. Bence de kesinlikle iyi yönetilmesi gereken bir süreç. Belki buna yönelik kanun
iyileştirmeleri, bilmiyorum, yaş sınırlamaları, çünkü hani yanlış, küçük yaştaki kişiler bile hani bu tarz app'lerle haşır neşir olduklarında hani hayata karşı realist bakış açılarını kaybedebiliyorlar ve içinde kaybolabiliyor. Bu sebeple onları da korumak gerekiyor. Yani kesinlikle yönetilmesi gereken bir konu. Dediğim gibi bir yandan çok heyecan verici, çok büyük fırsatlar dijital çağ için, ama bir yandan da küçük bir dark tarafı var. Umuyoruz güzel yönetilir bu süreçler, bu kullanımlar diyelim. Peki tüm bu değişikliklerin sonucunda gerçekten AI'ın etkisiyle UX tasarımcılarının rollerinin de teknoloji sektörünün ötesine geçmesi bekleniyor diye düşünüyorum. Aslında birçok rolün öyle, ama biz bugün tasarımcıların rollerine biraz daha odaklanacağız. Bize olan etkisi sizce bu AI'ın ne olacak? Bu değişen iş piyasası, özellikle senenin sonlarına doğru hissettiğimiz bu dalgalanma, şirketlerin şekil değiştirmesi, role shiftingleri vesaire, bunların hepsine maruz kaldık. En azından dışarıdan görme fırsatımız oldu. Sizce bu değişen iş piyasasının tasarımcıya etkisi ne olacak? Aslında şu ana kadar konuştuğumuz her şey ve hepimizin hayatını etkilediği gibi tabii ki de tasarım dünyasını da etkiliyor. Özellikle hani görsel tasarıma etkilemesi bir yönü, bizim UX'te olan kısmını etkilemesi başka bir yönü. Hani UX ile ilgili konuştuğumuzda da aslında bunun bence en az iki değişik açısı var. Birincisi, mesela Dilmin sen değindin buna. Kullanıcı alışkanlıkları değişiyor, mental modeller değişiyor ve hani belki şu ana kadar öğrendiğimiz bazı şeyleri yeniden tekrar öğrenmemiz gerekecek. Çünkü çok dramatik değişiklikler oluyor. Bu birinci yönü. Bizler de kullanıcı alışkanlıklarını baştan belki keşfetmeye başlayacağız. Bir diğer yönü de tabii ki de direkt biz nasıl iş yapacağız? Çünkü şu an çok hızlı bir biçimde bilgiye ulaşabiliyoruz. İşte veri destekli tasarım gittikçe artıyor ve research konusunda bizi destekleyecek. Hani bu noktalara gelmeden önce şu an kullandığımız tool'larda AI entegre ediliyor ya da edilmiş durumda. Bizim iş yapış biçimimiz ve artık hızımız çok değişti. O yüzden bunlara adapte olmamız gerekiyor. Bunlara adapte olurken de bir sürü başlık var. Çok haklısın. Yani bu değişen dünyaya tasarımcı olarak adapte olmamız gerekiyor. Söylediğin çoğu şeye katılıyorum. Kendimizi de iyi geliştirmemiz gereken şeylerden biri, senin de söylediğin gibi, evet, bu tool'ları öğrenmek. Ya mesela bir sürü tool saydık başında da, işte tasarımcı olarak bunlar bize hız kazandıracak kişisel asistanlar var. Bize daha hızlı bir şekilde aslında tasarım yapıyor olacağız, research yapıyor olacağız. Ama bunun yanı sırada da çalıştığımız şirketler içerisinde de AI ürünleri çıkmaya başladı ve başlayacak da yakın zamanda da. Mesela Duolingo'dan örnek verdim ya da işte Miro'dan örnek verdim. Şimdi tasarımcı olarak da benim son gözlemlediğim şeylerde şöyle bir title oluşmaya başladı, işte AI Product Designer diye bir designer arıyorlar mesela. Ya bu ne demek? Biz şirkette sahip olduğumuz ürüne AI özelliği kullanacağız, ama bunu yaparken de bu alanda bilgi sahibi insanları arıyoruz. Buna nasıl, bilgi sahibi olmaktan kastım ne? AI design patternlarını bilen, bunların best practice'lerini öğrenmiş designerlar arıyorlar artık aslında bu revaçta. Ya benim kendi şirketimde de mesela sırf bunun üzerine bir ekip kuruldu, mesela örnek verecek olursam. Ve buradan hangi alanlarda mesela biz AI'yi kullanarak smart tipler oluşturabiliriz ya da summari'ler çıkartabiliriz ya da bir search tasarımı, mesela hani AI'yi kullanarak nasıl bir aktif bir şekilde kullanıcıyı engage edebiliriz. Bunların üzerine çalışan sırf dedike atanmış 2-3 tane designer mesela aldık. Bunların da yaptıkları şeyler şunlar aslında. Çok büyük şirketler bunun üzerine çalışıyor ve hali hazırda ta yıllar öncesine hazırlanmış bir sürü patternlar var. AI ve UX pattern'ı, nasıl bir content kullanmalıyız? AI'den çıkan bir bilgi kullanıcıya nasıl yansıtılmalı? Nasıl bir soru, nasıl bir prompt girmeleri lazım? Özellikle content design bence burada da çok önemli. Çünkü hani AI'den çıkan content kullanıcıya ulaşacak, ama bu content'in anlamlı bir content olması gerekiyor. Ve burada product design de giriyor. Çünkü o designer'ın o content'i nasıl tasarlayacağı, nasıl anlamlı hale gelmesini sağlayacağı da önemli. Bu yüzden benim önerim,
bol bol yani Google'ın sanıyorum vardı benim en son zamanlarda baktığım patternları Google Pair diye People AI Guidebook diye bulabilirsiniz, ona bakabilirsiniz. Shape of AI diye bir web sitesi bulmuştum geçenlerde. Orada da çok güzel şekilde UX patternlarını anlatıyorlar. Bir de bu bahsettiğimiz ürünleri bence bir tasarımcı gözüyle de incelemeye tavsiye ederim. Ben de hani bunu yapmaya çalışıyorum. Ya Figma'da bile mesela Miro'da bir akış kullanıyorsun. Bir Miro Assistant var mesela. Orada nasıl benle iletişime geçiyor oradaki feature. Bana neler veriyor? Ben o feature'la neler yapabiliyorum? Hani biraz da AI'yı da anlamak lazım. Hani biz bununla bu yeteneklerle AI'nin bu machine learning sistemiyle neler yapabiliriz? Hani üründe neler gelişebilir? Hangi kullanıcının acı noktasına bir pratik çözüm sağlayabiliriz hani bu AI'ın yetenekleriyle beraber. Bunu bence önemli. Bir de bu da aslında kullanıcı araştırmasında da aslında önemli bir şey oluyor. Çünkü AI'yı eğer biz bir şekilde çözüm olarak bir feature olarak ürünümüzde göstermek istiyorsak research'te de aslında iyi olmamız lazım. Hangi noktalarda çünkü kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Aynı zamanda gelecek veriler de gösteriyor okuduğumuz haberlerde. Hani AI bize veri olarak da çok güzel bilgiler sağlayabiliyor. Çok hızlı bir şekilde dataya ulaşabiliyoruz. Bizim kullandığımız mesela şu an bir data tool'u var. Orada AI sayesinde ben bir prompt yazıyorum ve kullanıcının bakmak istediğim verisine, datasına çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorum. Aynı zamanda bu research'te de olmaya başlayacak. Kullandığımız research tool'ları da zaten bu özelliğe sahip oldu. Ama biz tasarımcı kimliğimizle bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Hani buradan aldığımız veri gerçekten doğru mu? Bana önerdiği şeyler benim kullanıcı grubumla örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Hani bu anlamda da kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bir de her zaman bence bütün tasarımcıların AI olsun olmasın geliştirmesi gereken şey etkili bir şekilde hikaye anlatımı. Yani çünkü kullandığımız bir ürün tasarlıyoruz, bir akış tasarlıyoruz ve bunun yeri geliyor stakeholder'ları anlatıyoruz, yeri geliyor müşteriye anlatıyoruz, yeri geliyor kullanıcıya anlatıyoruz. Yani bizim etkili bir şekilde neyi neden tasarladık, ihtiyaç neydi, kullandığımız yeni bir AI özelliği ürettik mesela. Bu üründe nasıl bir etki sahibi oldu vesaire. Hani burada bence etkili hikaye anlatımı bunu daha önceki podcastlerde de anlatmıştık diye hatırlıyorum. Yani storytelling tekniklerini öğrenmek ve uygulamak bence bizim için çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. Aslında şunu da unutmamak lazım. Aslında AI'nin yapamayacağı bir şey var ve o da olan kullanıcılarla empati kurma yeteneği. Bence bu bizi güçlü kılan şeylerden biri. Ne kadar davranış değişecek, mental model değişecek demiş olsak da sonuçta empati yeteneği baki kalacak ve AI'dan bizi öne çıkaran şey de empati yapma yeteneğimiz. Bu yüzden bence bu bizim güç taraflarımızdan biri olacak. Bunu bırakmamak lazım. Özellikle duygusal tasarımdan bahsettik. Duygusal tasarım sırasında bu empati ve insan psikolojisi bizim en çok geliştirmemiz gereken taraflarımızdan biri diye düşünüyorum. Tabii dolaylı olarak bunları da niçin kullanacağız? Artık strateji oluştururken kullanacağız. Aslında özetleyecek olursak şunu dedik diye ben özetlemek istiyorum. Araştırma ve strateji becerilerimizi geliştirdiğimiz sürece ve AI ile işbirliği yapmayı öğrendiğimiz sürece aslında iş kaybetme korkumuz da olmamalı. Aslında birazcık ne taraflarımızı güçlendirmemiz gerektiğini öğrenmemiz tasarımcılar olarak geleceğimizi koruma altına almamıza yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. O zaman bir bölümün daha sonuna geldik. Hatta bir yılın sonuna geldik diyebiliriz. Ve bu yıl boyunca bizi dinlediğiniz ve desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yeni yılın sizlere sağlık, mutluluk ve bolca güzel anı getirmesini diliyoruz. Bölümün başında da dediğim gibi 2025'te bölümlerimize devam edeceğiz. Yepyeni konuklar ve yepyeni konseptlerle. Bu yüzden umarım bizi dinlemeye devam edersiniz. Yeni bölümlerimize kadar küçük biz de bir sezon arası vereceğiz ama ikinci sezonda beklentiyi karşılayacağımızı düşünüyoruz. O zaman hepinize sevdiklerinizle dolu, umutlu, mutlu bir yeni yıl diliyoruz. Mutlu seneler. İyi seneler.